sınavdan yüksek notlar almak isteyenler, atlayın bakalım yazı hazırlık balonumuza. Yazılarınızı uçurmaya geldim. Uçabiliyorum! Uçacaksın, uçacaksın, havalara! Ücretsiz PDF dosyalarımıza açıklama kısmında bulunan linklerden ulaşabilirsiniz. Tüm derslerimizde ücretsiz PDF dosyalarımız mevcut. Hepsini indirip dersler esnasında kullanmanızı tavsiye ederim. Yazı hazırlık dersimize biraz sonra geçeceğiz çocuklar. Geçmeden önce ben ufak hatırlatmalarda bulunmak istiyorum size. Bugün yazılıya yönelik olarak sorular çözeceğiz. Soruları çözerken de minik size konu hatırlatmaları yapacağım. Ama sizden ricam şu: eğer ben minik hatırlatmalar yaptığım halde o konuyu anlayamıyorsanız, o soruyu çözemiyorsanız o konuyu hiç anlamamışsınız demektir. O zaman ne yapacaksınız? Hemen not alacaksınız. Ben şu konuyu anlamamışım ya da direkt konunun ismini yazabilirsiniz. A konusu, B konusu, C konusu gibi. Daha sonra bu dersimiz bittikten hemen sonra o konunun videosunu izlemeniz lazım. Kanalımızda tüm videolar mevcut. Yazarsınız o konuyu, A konusu, B konusu, C konusu diye. Hemen o konuyu izlersiniz. Daha sonra sorularını çözersiniz. Anlaştık mı? Hiçbir şekilde konu eksiği bırakmayalım. Şimdi sıkı tutunun sevgili öğrencilerim. Matematik bilgilerinizi uçuracak dersimize geçiyoruz. Evet sevgili öğrencilerim, sorumuzu hep birlikte okuyoruz. Bize diyor ki sorumuzda, bir eğitim merkezine kayıtlı 50 ile 70 yaş grubundaki kişilerin yaptıkları etkinlikler incelenmiştir. Sadece diyor bir etkinlik yaptığı bilinen bu kişilerin yüzde kaçının hangi etkinliği yaptığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bakalım yüzde kaçı hangi etkinlikleri yapıyor? Resimi %12 kişi tercih etmiş, müziği %16, el sanatlarını %26, işte fotoğrafı %9, bahçe %15, diğer etkinliklerde de %18 kişimiz var. Buna göre diyor bize bu araştırmanın ortaya çıkmasındaki istatistiksel araştırma gerektiren durum ne olabilir? Evet, konuşamadık ama inşallah cevaplandırırız. Neden böyle bir araştırma yapılmış? İlk sorunuz bu. Neden böyle bir araştırma yapılmış olabilir? Bir kere şunu düşüneceksiniz. Size hangi veriler verilmiş? Denmiş ki 50 ile 70 yaş grubu. Demek ki bununla alakalı bir araştırma yapılmak istenmiş değil mi? Bu cebimizde. Peki neye bakılmış? Yaptıkları etkinliklere mi bakılmış? Evet. O zaman şunu desek olur mu? 50 ile 70 yaş grubundaki insanların hangi etkinlikleri seçtikleri merak edilmiş olabilir mi? Evet, olabilir. O zaman cevabımızı bu şekilde düzenleyebiliriz. Ne diyelim? 50 ile 70 yaş aralığında kişilerin hangi etkinliklere daha fazla ilgi gösterdiklerini belirlemek için bu araştırma yapılmıştır. Harika. Biz bunu cevaplandırırken ne yaptık peki? Nasıl bir yöntem kullandık? Bize ne veriliyorsa onu kullandık aslında. Ne dedik? 50 ile 70 yaş grubundaki insanlar ele alınmış. Tamam, bunu bakın soruya yazdık. Hemen cevabımıza yazdık. Dedik ki 50 ile 70 yaş grubundaki insanların ne verilmiş bize? Seçtikleri etkinlikler. O zaman dedik ki hangi etkinliklere daha fazla ilgi gösterdiklerini bulmak için. Bu kadar kolay. Tamam mı? Cevap da bu kadar kolaydı. Sadece size verilenlere bakmanız yeterli. B seçeneğine bakıyoruz. Bize diyor ki bu araştırmaya veri toplamak amacıyla kişilere yöneltilen soru ne olabilir? Soruyu bulmak için cevaba bakın. Cevap ne çocuklar? Resim, müzik, el sanatları, fotoğraf, bahçe. Cevaplar bunlar. O zaman ne demiş olabiliriz biz? Hangi etkinliklerle uğraşıyorsunuz desek bu cevapları alır mıyız? Evet. Hangi etkinliklerle uğraşıyorsunuz? Resimle uğraşıyorum. Hangi etkinlikle? Müzikle, el sanatlarıyla. Peki ben size sorayım, hangi etkinliklerle uğraşıyorsunuz sevgili öğrencilerim? Bunu yorum olarak atın. İşte bir spor dalıyla uğraşıyor olabilirsiniz, resimle uğraşıyor olabilirsiniz. Neyle uğraşıyorsanız yorumlarda bekliyorum. Cevabı bakalım. Hangi etkinliğe katılıyorsunuz? İşte bu kadar. Soruyu bulmak için ne yapmanız gerekiyormuş? Cevaba bakmanız. Size cevabı zaten vermiş etkinliklerle. Anlaştık mı? Evet, şimdi sorumuza bakalım. Bir manavda 1 kilogram patates 15 TL'den, 1 kilogram soğan 12 TL'den satılmaktadır. Orhan Bey bu manavdan 6'şar kilogram patates ve soğan almıştır.
Orhan Bey'in aldığı ürünlere ödeyeceği TL cinsinden toplam tutarı bulmak için iki farklı sayı cümlesi oluşturunuz. Hadi bakalım, iki farklı sayı cümlesi. Allah Allah. Nasıl oluşturacağız hocam biz bu sayı cümlesini? Şu şekilde oluşturacağız. İki farklı çözüm yapalım öncelikle. Tamam mı? Birinci çözüm. İkinci çözüm. Buradan da sayı cümlesine geçiş yapalım. Olur mu? Hadi gelin bakalım. Öncelikle ilk çözüm olarak ne diyor bize? 1 kilogram patates 15 TL diyor. 1 kilogram soğan 12 TL. Tamam. Ne kadar almış bunlardan? 6'şar kilogram. O zaman bunu nasıl çözersiniz çocuklar? 1 kilo patates 15 TL ise patatesi bulmak için 6 kilogramını bulmak için ne yaparsınız? 6 çarpı 15 dersiniz. Sonra soğanı bulmak için ne yaparsınız? Soğanı bulmak için 6 çarpı 12 dersiniz. Sonra toplam ödeyeceği, toplam tutarı soruyor çünkü. Bu ikisini ne yaparsınız? Toplarsınız. O zaman sayı cümlesini de bu şekilde yazabilir miyiz? Evet. Birinci sayı cümlesi diyelim. 6 çarpı 15 artı 6 çarpı 12. Doğru mudur? Doğrudur. Onu bu şekilde yazabiliriz. Birincisi size patatesi verir, ikincisi de soğanı verir. İkisini toplarsanız da toplamı bulursunuz. Tamam mı? Şimdi geldik ikinci çözüme. İkinci olarak çözümü nasıl yapabilirsiniz? Bunu değerlendireceğiz. İkinci olarak çözümü şu şekilde yapabilirsiniz. Dersiniz ki biz bu manavdan ikisinden de 6'şar kilogram mı alıyoruz? Evet. O zaman şöyle desek olur mu? 1 kilogram patates ne kadar? 15 TL. 1 kilogram soğan ne kadar? 12 TL. O zaman biz bu ikisini toplasak. Olur mu? Olur. Yani 15 artı 12 desek. Olur mu? Olur. Bunlar ne kadar alacağız? 6 kilogram. Bu noktada çarpım demekti, biliyorsunuz ki. Bu da ne olur çocuklar? İkinci sayı cümleniz olur. Bu da ikinci aslında çözüm yoludur. Bunun da ikinci sayı cümlesidir. Tamam. Sevgili öğrencilerim, bildiğiniz gibi sizlere faydalı olabilecek içerikler üretiyoruz. Bu içeriklerin daha fazla büyüyebilmesi ve daha fazla insana ulaşabilmemiz için sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmanız, bildirimleri açmanız, bütün videolarımızı beğenmeniz ve bol bol yorum atmanız olacak. Hatta WhatsApp'ta, sınıf gruplarınızda ve sosyal medya hesaplarınızdan bizi paylaşırsanız da gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve size kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Evet sevgili öğrencilerim, şimdi bize burada ne verilmiş? Bir tane işlem verilmiş ve denmiş ki yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Öncelikle bu işlemin sonucunu bulabilmek için ne yapmanız lazım? İşlem önceliği. Öncelik nerede çocuklar? Üslü ifadelerde. Önce şuradaki üslü ifadelerin değerlerini bir bulmamız lazım. Hadi gelin bulalım, sonra yerine yazalım, olur mu? Ne var? 3'ün küpü. 3'ün küpünün değeri nedir? 3 çarpı 3 çarpı 3'tür hocam. Bu da 3 kere 3 9, 9 kere 3 27'dir. Artık 3'ün küpü yerine lütfen 27 yazalım. Bu bulduk. Sonra 2'nin küpü var. Hemen onu da bulalım. 2'nin küpü. 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8'dir. Bunu da yazalım. Bu da harika. Ve 6'nın karesi. 6 çarpı 6'dan nedir? 36'dır. Bunu da yazdık. Şimdi yazdığımız şekliyle işlemimizi bir düzenleyelim. Ne var? 6 çarpı parantez 27 eksi 5 çarpı 2 artı 8 artı 36. Şimdi ne yapıyoruz? Üslü ifadeleri bulduktan sonra nerede önceliğimiz? Parantez içerisinde. Parantez içinde peki önceliğimiz nerede? Önceliğimiz çarpmada ya da bölmede. O zaman önce çarpmamızı yapalım. Şöyle farklı bir renkle devam edelim. Önce ne dedik? Parantez içi. Parantez içinin içinde de çarpma ya da bölme varsa öncelik orada. Yani 5 kere 2 10 mu? Evet. 27 eksi 10 artı 8. Şimdi parantez içini bulalım. Artık ne var? Toplama ve çıkarma var. İkisi birlikte varsa soldan sağa doğru işlem yapalım. 27'den 10'u çıkarttım. 17. 17 ile 8'i topladım. 25.
Parantez içini buldunuz. 25. Geri kalanı tekrardan yazıyorum. Bakın 6 çarpı parantez içinde 25 artı 36. Şimdi burada işlem önceliği nerede çocuklar? Şimdi artık çarpmada. İşlem önceliği çarpmaya geçti. Çünkü parantez artık ne oldu? Yok oldu. Şöyle farklı bir renkle daha hadi devam edeyim. Bakın tekrar düzenleyelim. 6 çarpı 25 artı 36 oldu. Burada artık öncelik nereye geçti dediğim gibi? Çarpmaya geçti. 6 ile 25'i çarpıyoruz. Kaç buluruz? 150. 150 artı 36 diyoruz. 150 artı 36'dan da 186 bizim doğru cevabımızdır. Şuraya ayıralım. 186. Evet, sorumuza bakalım çocuklar. Bize bir tablo verilmiş ve denmiş ki yukarıdaki tabloda bir depoda her günün sonunda bulunan su miktarları gösterilmiştir. Depoya su eklenmeyip her gün eşit miktarda su kullanılmıştır. Depodaki günlere göre su miktarının oluşturduğu örüntünün kuralını bularak, bakın kuralını biz bulacağız, örüntünün kuralını. 7. günün sonunda depoda kaç litre su olacağını bu kural yardımıyla bulunuz diyor. Önce kuralı bulmamız şart. Öncelikle bakalım her gün ne kadar su azalıyor. 960'tan 880'e bir azalış olmuş. Ne kadarlık bir azalış? 80 litre. Aynı şekilde ikinci günden 3. güne geçerken de 80 litre. Burada da 80 litrelik bir azalma olmuş. Demek ki 80 litrelik bir azalmayla mı devam edeceğiz biz? Evet. Harika. Şimdi çocuklar bakın bize ne diyor? Gün sonunda depoda kalan su miktarı. Bakın birinci günün sonunda 960 kaldıysa başlangıçta ne kadar suyumuz vardı onu bulalım. Başlangıç. Birinci günün sonunda 960 ise 80 litre azalmıştır diyelim. 80 litre azalmadan önceki ne olur? 960 ile 80'i toplarız değil mi? 960 ile 80'i topladım. 1040. 1040 litre başlangıçta neyimiz var? Bizim suyumuz var. Her gün ne kadar azalıyor peki? 80 litre azalıyor. O zaman şöyle desek olur mu? Hangi günün sonunda ne kadar su kaldığını bulmak için. Başlangıçta diyelim 1040 litre suyumuz var. Eksi her gün 80-80 azalıyor. 80-80 gidiyor. Çarpı o zaman bu neye göre değişecek bu 80'ler? Gün sayısına göre. Çarpı gün sayısı. Gün sayısı kaçsa bununla 80'i çarpıp 1040'tan çıkarttığımızda şöyle çarpı gün sayısı yapalım kafanız karışmasın. Çarpı gün sayısı dediğimizde ne yapacağız? Bizim o günün sonunda ne kadar suyumuz kaldığını bulacağız. İsterseniz deneyelim. Gün sayısına 1 verin. 1 çarpı 80. 1040'tan 80 çıkartın. 960 bulursunuz. Tamam mı? 2 çarpı 80 deyin. Ne olur? 160. 1040'tan 160'ı çıkartın. 880 bulursunuz. İşte 3 çarpı 80 deyin. 3 çarpı 80 nedir? 240. 1040'tan 240'ı çıkartın. 800 bulursunuz. 3. günün sonu için. Tamam mı? Gün sayısı kaçsa onu bulursunuz. Bize neyi soruyordu? 7. günün sonunda. Biz artık kuralı bulduk mu? Evet. Bakın soruda size kuralı istediği için bu kuralı yazmak zorundasınız. Buradan puan alacaksınız. Tamam mı? Kuralı yazmadan hocam şöyle yapalım. Biz işte 5. gün, 6. gün, 7. günü bulalım. İşte 80-80 çıkartalım derseniz burada kural eksik olmuş olur ve eksik puan almış olursunuz. Tamam? Bu önemli. Kuralı bulmak. Yani şu ikinci gösterdiğim yol daha sanki kısa bir yolmuş gibi görünebilir ama ne yapar? Size puan kaybettirir. Buradan buluyoruz. Hadi bulalım. 1040 eksi 80 çarpı gün sayısı. Hangi gün? 7. gün. 80 çarpı 7 diyorsunuz. 1040 eksi öncelik nerede? Tabii ki çarpmadan. Çarpalım. 7 kere 8 nedir? 56. Yanına bir tane daha sıfırımızı kondurduk. Ve 1040'tan ne yapıyorum? 560'ı çıkartıyorum. Haydi çıkartalım. Ne buluruz? 480. O zaman 7. günün sonunda kaç litre kalıyormuş? 480 litre kalıyormuş. Evet canlarım, nasılsınız bakalım? Nasıl gidiyor ders? Bomba gibi eminim değil mi? Nerede bizim bomba? İşte bu. Tabii ki bomba gibi gidiyor. İnşallah yani öyledir sizler için.
Ve çocuklar, sorumuza bakalım. Yukarıda diyor bir mağazada satılan ürünlerin satış fiyatını ekranda gösteren bir algoritma gösterilmiştir. Buna göre bu algoritmanın amacı nedir? İlginç bir soru. Ve B seçeneğinde de diyor ki fiyatı 3200 TL olan bir ürün 8 taksit ile satılırsa ekranda yazan sayı kaç olur? Hadi gelin algoritmayı hep birlikte inceleyelim. Olur mu? Öncelikle diyor algoritma başla. Başladım. Ürünün fiyatı A. Tamam. Ne kadarsa onu yazacağız. Sonra diyor taksit yapılacak mı? Evet derseniz buradan devam ediyorsunuz. Hadi evet dedim. Taksit sayısına B demiş. O zaman demiş bir taksit fiyatını bulduruyor bize. A artı 800. A neydi? Ürünün fiyatıydı. Ürünün fiyatı artı 800 bölü B yani taksit sayısı diyor. Sonra sonuç bir taksit fiyatı ve bitir. Burada bitiyor. Peki hayır dersem ne oluyor? Taksit yapılacak mı? Hayır. O zaman satış fiyatı kaç? A. Sonuç satış fiyatı. Yani herhangi bir ekleme çıkarma yok. Eğer diyor sen taksit yaptırmayacaksan ürünün fiyatı A ise A TL'den alırsın, A liradan alırsın. Ama diyor taksit yaptıracaksan bu ürünün fiyatıyla 800'ü toplarsın. Sonra taksit sayısına bölersin. Bu şekilde bir taksit fiyatını ne yaparsın? Bulursun. Tamam. Hadi gelin o zaman bulalım. O zaman bu algoritmanın amacı nedir? Bu algoritmanın amacı belli aslında. Bu algoritmanın amacı bize bir taksit fiyatını buldurmak. Tamam mı? Taksit fiyatını buldurmak. Bir taksit fiyatını buldurmak. Peki B seçeneğine geldiğimizde fiyatı 3200 TL olan bir ürün 8 taksit ile satılırsa ekranda yazan sayı kaç olur diyor. Hemen bakalım. Bir taksit fiyatını bulmak için ne yapmamız lazım? Bize ne diyor? A artı 800. A neydi? Ürünün kendi fiyatı yani 3200 artı 800 bölü B. B neydi? Taksit sayısı. Kaç taksitle satıyor? 8 taksitle. Algoritmayı uyguluyoruz. 3200 ile 800'ü topladım çünkü öncelik parantez içerisinde. 4000 bölü 8. 4000'i 8'e böldüm. 500. Ekranda sonuç olarak bir taksit fiyatı kaç yazar? 500 TL yazar. Bize B seçeneğinde sorduğuna göre. Evet çocuklar, sorumuza baktığımızda bize bir grafik verilmiş ve grafik şunu gösteriyor. Acil servise gelen hastaların sağlık sorunları. Pekala. Burada hemen bakalım. Bize ne diyor? Yukarıdaki grafikte bir hastanenin acil servisine bir gecede gelen hastaların sağlık sorunları gösterildiğine göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Haydi gelin cevaplandıralım. Diyor ki bir gecede hastaneye kaç hasta gelmiştir? Ne hastası olduğunun önemi yok. Sadece kaç hasta gelmiştir? O zaman hepsini toplamalı mıyız? Evet. Solunum rahatsızlığıyla kaç tane gelmiş çocuklar? Sizin grafiğiniz kaçta bittiyse o kadar. 8. Kalp ve dolaşım kaç? 20. Travma ve yaralanma kaç? 16. Sindirim sistemi 14. Nörolojik sebeplerle kaç kişi gelmiş? 8. Ve psikiyatrik sebeplerle 2 kişi gelmiş. Harika. Şimdi bunların hepsini toplayalım. 2 ile 8'i topladım 10. 16 ile 14'ü topladım 30. 30 ile 10'u topladım 40. 20 ile 8'i topladım 28. 40 ile 28'i topluyorum 68. Fark ettiyseniz birbiriyle böyle denk gelebilecek şeyleri topluyorum. Ne bunlar? 8 ile 2'yi topladım. İşte 16 ile 14 gibi. 20 ile 8 gibi. Sonra hepsini birleştirmek gibi. Böyle toplamada kolay yöntemler diyelim. Siz de kendinize göre farklı kolay yöntemler geliştirebilirsiniz. Kaç hasta gelmiş? 68 hasta gelmiş. Devam ediyorum. Hangi sağlık sorunu ile acile gelen hasta sayıları eşittir? Evet çocuklar, hangisindekiler eşit? 8'e 8 solunum ve nöroloji. Nöroloji. Harika. Bunu da yazdık ve devam ediyorum. Kalp ve dolaşım sorunları ile acile gelen hasta sayısı
sindirim sistemi sorunları ile acile gelen hasta sayısından kaç fazladır? Kalp ve dolaşımdan kaç kişi gelmişti? 20. Peki sindirim sistemi sorunlarından 14. Çıkartalım. 20'den 14 çıktı. 6. Kaç tane fazlaymış? 6 kişi fazlaymış. Evet, tabloya göre sorularımızı cevaplandırmış olduk. Evet çocuklar, sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki olasılık spektrumunda bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı gösterilmiştir diyor. Spektruma göre sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarına bir örnek veriniz. Şimdi çocuklar, spektruma göre bakarsak bakın 0 ile 1 arasında verilmiş ve burayı yarım olarak düşünürsek 0 ile 1 arasında yarım olarak kız öğrenci sayısı yarımı geçmiş mi? Evet, geçmiş. O zaman bu ne demek? Kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından ne olacak demek? Büyük olacak demektir. Fazla olması lazım. O zaman şöyle desek olur mu? Mesela 30 tane kız, 10 tane erkek öğrenci. Bu buradaki verilen spektruma göre uygun bir örnek olur mu? Evet olur. Kız sayısı erkek sayısından fazladır. Evet, sorumuzu okuyalım çocuklar. Bize diyor ki yukarıdaki araştırma sorularının hangi amaca yönelik hazırlandığını bulunuz. Haydi gelin bulalım. Önce araştırma sorularına bakalım. Restoran ve kafelerde kalan gıdalar nasıl değerlendirilmektedir? Kalan gıdalar diyor. Bir artan gıdadan bahsediyoruz değil mi? Kalan gıdalar nasıl değerlendirilmektedir? İkinciye baktığımızda süpermarketler son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri nasıl değerlendirmektedir? Son kullanma tarihi yaklaşan. Son kullanma tarihi yaklaştıysa bu nedir? Bu da israf olacak ürünler demektir değil mi? Alınmadığı sürece son kullanma tarihi geçecek ve bunlar israf olacak. Kimse tarafından kullanılmayacak. O zaman bu sorular sizce hangi amaca yönelik hazırlanmıştır? Kalan, artan, israf olabilecek ürünlerle ilgili hazırlanmıştır desek doğru olur mu? Evet. O zaman gıda israfını önlemek için bu araştırma soruları hazırlanmıştır desek doğru olur mu? Pek tabii ki doğru olur. Hemen yazalım. Bu araştırma soruları gıda israfını önlemeye yöneliktir. Önlemeye yönelik olarak neler sorulmuş? Sorular sorulmuş. Ondan sonra da inşallah önlenmiş olur gerekli. Neler alınmış olsun? Gıda israfı ile alakalı önlemler alınmış olsun. Ülkemizin her köşesinde, evlerimizde. Lütfen siz de gıda israfı ile alakalı evlerinizde, okullarınızda, yediğinizde, içtiğinizde dikkat edin. Olur mu? Ya da böyle dikkat ettiğiniz şeyler varsa onları yorum olarak yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum çocuklar. Evet, sorumuza bakalım. Yukarıdaki işlemde diyor, parantez kaldırılırsa işlemin sonucunun nasıl değişeceğini bulunuz. Haydi gelin bulalım. Şimdi çocuklar, öncelikle bir tane parantez işlem yapalım, bir de parantezsiz işlem yapalım. Bakalım ne kadar değişecekler. Parantezli işleme baktığımızda 32 eksi 8 parantez içerisinde bölü 2 artı 3. Parantez olduğunda önce nereye yapmanız gerekiyor? Parantezin içerisinde. O zaman önce parantezin içinden başlıyoruz. 32'den 8'i çıkarttım. 24. Bölü 2 artı 3. Şimdi nerede öncelik? Şimdi bölme işleminde 24'ü 2'ye böldüm. 12 artı 3. 12 ile 3'ü topladım. Cevap 15. Burası tamam. Şimdi geldik parantezi kaldırıyoruz. 32 eksi 8 bölü 2 artı 3. Çocuklar parantez kalktı. Artık burada işlem önceliği nerede? Bölme işleminde gördüğünüz gibi 8'i 2'ye böleceğim önce. 32 eksi 8'i 2'ye böldüm. 4 artı 3. Geri kalan her şey devam ediyor. 8'i 2'ye böldüm. Yazdım. Geri kalan her şey olduğu gibi yazıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Soldan sağa doğru işlem yapıyorum. Çünkü çıkarma ve toplama var. 32'den 4'ü çıkarttım. Kaç bulurum? 28. 28 ile 3'ü topladım. 31. Evet. Parantez kaldırılırsa işlemin sonucunun nasıl değişeceğini bulduk mu? Bulduk. Nasıl değişti? Parantez kaldırıldığında işlemin sonucu 16 arttı.
çocuklar, yukarıda bize düzgün altıgen şeklindeki kaldırım taşları ile oluşturulmuş bir örüntü gösterilmiş. Ve demiş ki buna göre bu örüntünün kuralını bularak 30. adımda kaç tane kaldırım taşı kullanılacağını bulunuz. Pekala, bunda size güzel, kolay bir yöntem göstereceğim. Şimdi örüntünün kuralını bulmak istiyorsanız öncelikle kaçar kaçar artıp azaldığına bir bakalım, tamam mı? Kaçar kaçar artıyor. Bakın. Birinci adımdan ikinci adıma geçtiğimizde kaç tane artmış? 4 tane artmış. İkinci adımdan üçüncü adıma geçiyorum. Kaç tane artmış? 4 tane artmış. Artış 4 mü? Evet. Bu şu demek. Adım sayısının ne demek? 4 katı demektir. Tamam mı çocuklar? Adım sayısının adımın 4 katı. 4 çarpı adım demektir. Birinci adım çarpı 4. İkinci adım çarpı 4. Üçüncü adım çarpı 4 gibi. Tamam. 4 çarpı adım. Buradan sonra kuralı devam ettirebilmek için şunu yapmanız lazım. Birinci adımı mesela ele alalım. Diyelim ki 4 çarpı 1. Birinci adım ya, şunu silerim sonra. 4 çarpı 1 nedir? 4. Burayı bulabildik mi? Hayır. Burası kaç? 3. O zaman ne yapmam lazım? 1 çıkartmam lazım. O zaman diyorum ki adım sayısı çarpı 4 eksi 1. Kuralı buldunuz. Burayı silerim. Gerçekten diğerlerinde de deneyin isterseniz. Mesela ikinci adımda bunu da sileriz. 4 çarpı, bu da kontrollü olsun. Adım sayısı, adım sayınız kaç? 2. İkinci adımdasınız. Çarpı 2 eksi 1. 4 kere 2 8 eksi 1'den nedir? 7'dir. Burada gerçekten 7 tane mi var? Evet, 7 tane var. Gördünüz mü? Demek ki kuralı doğru buldunuz. Kuralı doğru bulmak için ne yapıyormuşsunuz? Tekrardan hadi hatırlayalım. Önce artış sayısını buluyorsunuz. 4'er 4'er artmış. O zaman diyorsunuz ki adım sayısıyla 4'ü çarparım. 4 çarpı adım sayısı. Sonra ne yapıyorsunuz? Birinci adımı ele alabilirsiniz. 4 çarpı 1 diyorsunuz, 4. Ama burada 3 tane var. O zaman bir tane çıkartmam lazım. Eksi 1. Tamam. Kuralı bu şekilde buluyorsunuz. Bu kuralınız. Kural. Kuralı bulduk. Şimdi ne yapıyorum? 30. adımı bulacağım. O zaman 4 çarpı adım. 4 çarpı 30 eksi 1. Öncelik nerede? Tabii ki çarpma işleminde. 4 ile 30'u çarpıyorum. 120 eksi 1. Bu da kaçtır? 119'dur. 30. adımda 119 tane kaldırım taşı kullanılır. Ve dersi başladığımız yerde bitirelim istedim sevgili öğrencilerim. Balonda veda ediyoruz. İnşallah sizler için verimli ve güzel bir ders olmuştur. Yazılıdan nasıl 100 alırım videomuzu hala izlemediyseniz Sevimli Matematik kanalımızda bulabilirsiniz. Sınava girmeden önce mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Aşağıya linkini de bırakıyorum. Evet canlarım, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dualarım hep sizinle olacak. İnşallah çok yüksek notlar alırsınız ve mutlaka puanlarınız açıklandığında bana yorum olarak atın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.